Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce bu izlediğimiz Kızılcık Şerbeti değil, evlenme şerbeti diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nin en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin yeni bölümü Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. İlk olarak Salkım ve Kıvılcım çekişmesinden videomuza başlamak istiyorum. Dizimizin yeni bölümünde Salkım konaktaki ağırlığını giderek arttıracak ve bu süreçte dengeleri kendi lehine değiştirmeye başlayacak. Emir bu süreçte Çimen'le ilişkisini ilerletirken Çimen'le Salkım'ı tanıştıracak. Ardından da Salkım'la Kıvılcım'ın tanışmasını izleyeceğiz. Bu tanışma zaman zaman gergin anlara sahne olacak. Biliyorsunuz dizimizin başında Doğa ile Fatih aşkının başlamasının ardından Pembe ile Kıvılcım'ın tanışması nefesleri kesmişti. Bu tanışmada ikilinin birbirlerine karşı iğneleyici sözlerinin ardından Kıvılcım Pembe'den hiç hoşlanmamıştı. Şimdi benzer durumu Salkım hikayesinde yaşıyoruz. Gene başrolde Kıvılcım var ve gene seküler karakterle muhafazakar karakterin çatışmasını izleyeceğiz. Her ne kadar konu tekrara düşse de dizi son zamanlarda ana hikayesinden o kadar uzaklaşmışken bu hikayeye geri dönülmesi beni mutlu etti. Tabi bunun farklı karakterlerle olması diziye nasıl bir etki getirecek bunu merak etmiyor değilim. Doğa ile Fatih'in arasında büyük bir uyum vardı ve bu uyum sahnelere de yansıyordu. Şimdi Emir ve Çimen'le aynı uyum yakalanır mı? Bunu tahmin etmek gerçekten zor. Ancak Kıvılcım her ne kadar Salkım'dan hoşlanmayacak olsa da bu evliliğe engel olamayacak. Emir'in Çimen'le evlenme isteği sonuç verecek ve çok geçmeden Emir'le Çimen nikah masasına oturacak. Burada tıpkı zamanında Doğa'da olduğu gibi Çimen'in de eğitimini yarıda bırakacağını ve Emir'le evleneceğini düşünüyorum. Ardından Çimen bir nevi Ünal ailesinin gelini olacak ve hikaye buradan ilerleyecek. Peki Ömer ve Kıvılcım'ı neler bekliyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Dizimizin yeni bölümünde Ömer'in hem işkolik halleri hem de dedektiflik süreci devam edecek. Ömer bu süreçte bir yandan şirketle ilgilenirken diğer yanda Tuncay'ın peşinde olacak ve bu süreçte oğlu Kemal Bebek'le ilgilenemeyecek. Onun için sürekli asistanını gönderecek. Kıvılcım ise Ömer'in Bebek'le ilgilenmemesinden dolayı çok kızgın olacak. Ancak asıl kızgınlığı Ömer'in gelmesine değil, Ömer'in asistanını göndermesi olacak. Kıvılcım Ömer'in asistanından hiç hoşlanmıyor ve az da olsa onu kıskanıyor. Çünkü Kıvılcım hala Ömer'i seviyor ve ondan vazgeçebilmiş değil. Öte yandan son bölümde Asude'nin Kıvılcım'a yaptığı teklifi biliyoruz. Kıvılcım yeni bölümle beraber bu teklifi kabul edecek ve şirkette çalışmaya başlayacak. Burada Ömer'le Kıvılcım'ın sık sık karşı karşıya geleceğini ve ikilinin arasında tartışmalar yaşanacağını düşünüyorum. Öte yandan Ömer yeni bölümde Tuncay'a yönelik planlarını ince ince işlerken bu süreçte Abdullah Ömer'in planlarını bozacak ve Tuncay'ı ihbar edecek. Tuncay'ın bu ihbar neticesinde zor anlar yaşayacağını, ardından Abdullah'ın karşısına çıkmak isteyeceğini düşünüyorum. Ancak burada Abdullah'tan önce Fatih karşısına çıkacak ve Tuncay ile Fatih'in arasında bir gerilim yaşanacak. Şimdi bu gerilime ve buradan doğacak Fatih Başak aşkına geçelim. Dizimizin yeni bölümünde Abdullah'ın Tuncay'ı ihbar etmesi Tuncay'a zor anlar yaşatacak ve Tuncay deşifre olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Tuncay'ın bir şekilde durumları lehine çevireceğini, ancak bu süreçte Tuncay'ın tehlikeli tarafıyla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Tuncay, Ünal ailesinin şirketini basıp Abdullah'ın karşısına çıkmak isteyecek. Ancak bu süreçte Abdullah'tan önce Fatih'le karşılaşacak ve Fatih'le Tuncay'ın arasında bir tartışma göreceğiz. Başak bu süreçte hem Tuncay'ı kurtarmak hem de Fatih'i kurtarmak adına Fatih'le evlenmeye karar verdiğini söyleyecek. Fatih ise bu duyduğunun ardından ne yapacağını bilemeyecek. Büyük şoka uğrayacak. Fatih her ne kadar Başak'a tepkili olsa da Başak da Fatih'e hayatını kurtardığını söyleyecek. Ve böylece çok geçmeden bu ikili nikah masasına oturacak. Fatih ile Başak'ın evlenmesinin ardından Başak'ın Ünal ailesinin konağına geleceğini ve böylece Tuncay'ın da Ünal ailesine çok daha yakın olacağını düşünüyorum. Tuncay iyi bir karakter değil, bunu biliyoruz ve bu gerçekler çok geçmeden ortaya çıkacak. Ancak bu gerçekler ortaya çıkana kadar Tuncay planlarını bir bir işlemeye devam edecek. Bu süreçte Başak'ı kandırmaya devam edecek olan Tuncay planlarında onu da kullanacak ve Başak Tuncay'ın iyi niyetine güvenmeye devam edecek.
Biliyorsunuz ki Tuncay, Başak'ın kandırıldığından ancak Tuncay'ın çok kötü niyetli bir karakter olduğundan bahsetmişti ve hikaye biraz o tarafa doğru ilerlemeye başladı. Ömer yeni bölümde Tuncay'ın peşinde olacak. Bu süreçte Ömer tam Tuncay'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya hazırlanırken Abdullah'ın bu planı bozması Tuncay'ın bir süreliğine rahat nefes almasına sebep olacak. Ben bu süreçte Hikmet'in de hapishaneden çıkacağını ve çok geçmeden Hikmet'le Tuncay'ın arasında bir yüzleşme göreceğimizi düşünüyorum. Öte yandan şu anlık olaylara bakacak olursak hepsi bir rastlantı ile gelişmiş gibi görünüyor. Ömer'in hapishanede Tuncay'la tanışması, ardından garip bir şekilde dedektiflik havasına bürünmesi ve bu olayı çözmeye yeltenmesi, devamında Başak ve Fatih'in birbirlerine yakınlaşması hepsi tesadüf gibi görünse de ben bu olayların çok geçmeden birbirine bağlanacağını ve aslında tesadüf dediğimiz birçok olayın tesadüf olmadığının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Öte yandan dizimizi izleyen birçok izleyici yorumlarda dizinin artık bambaşka bir hikayeye sahip olduğunu söylüyorlar ve Kızılcık Şerbeti'nin özünden uzaklaştığını, bambaşka bir dizi olduğundan bahsediyorlar. Ben burada izleyicilere fazlasıyla katılıyorum. Özellikle Tuncay ve ailesi diziye farklı bir hava getirecek olsa da bu hikayenin diziyi özünden uzaklaştırdığını söylemek gerekiyor. Ancak diğer tarafta Salkım karakterinin diziyi özüne döndürmek için önemli bir karakter olacağını düşünüyorum. Salkım'ın Emir ve Çimen ilişkisine müdahalesi, Kıvılcım'la yaşayacağı problemler diziyi eski güzel günlerine döndürebilir. Burada asıl önemli olan Çimen ve Emir'in Doğa ve Fatih'in etkisini yaratıp yaratamayacağı. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Siz Çimen ve Emir'i birbirlerine yakıştırdınız mı? Yoksa bu ikili uyumsuz mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Son olarak Asil'e değinip videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Biliyorsunuz son bölümün son sahnesinde Asil'in yaveri tekne kazasından bir kişinin hayatta olduğunu söylemişti. Ve yeni bölümde Asil bu kişiyle ilgili ilk olarak Işıl diyor. Sonrasında da Doğa diyor. Ve izleyiciler tekne kazasından bu sağ kurtulan kişinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Ben ne Işıl'ın ne de Doğan'ın yaşamadığını düşünüyorum. Bu ikili ve Mustafa'nın diziden ayrılacağı kesinleşti ve bunun açıklaması çok daha öncesinde yapıldı. Zaten Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu yeni bir diziyle anlaştı. Yani onu dizimizde görmeyeceğimiz kesin. Ha bambaşka bir oyuncu Doğa karakterini canlandırabilir mi derseniz bu da ihtimaller arasında. Ancak ben hikayesi bitmiş bir karakterin diziye dönüp olumlu bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Bir de Başak karakterinin Doğan'ın yerine geldiğini bilirken bundan dolayı senaristlerin Doğa karakterini bambaşka bir yüzle dizimize getirmeleri dizimiz açısından olumlu değil, olumsuz bir gelişme olacaktır. Burada yeni hikayeyle devam edilmesi ve buradan sahneler izlemek dizi açısından çok daha iyi olacaktır.